Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ethereum'dan bahsedeceğiz. Ethereum zorlu bir sürecin ardından ilk defa 500 doları aşmış durumda. Ethereum uzun zamandan beri yani yaklaşık 6 aydan beri yükselen kanalın içinde şöyle daha önceden belirtmiş olduğumuz mavi çizgilerin yani destek ve direnç noktalarının yükselen trenddeki destek ve direnç noktalarını belirtmiş durumdayız arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar sürekli bir yaklaşık 6 aydır yükselen bir trendin içinde. Tabi ara ara düşüşler, ara ara yükselişlerin oluşmasıyla birlikte devamlı bir yatay yükselen trendin içinde. Arkadaşlar Ethereum 2.0'ın da Aralık ayında söylenmesiyle birlikte tabii ki yükselişlerin daha sert gelebileceğini birkaç ay içinde söyleyebiliriz. Ve şu riskli piyasanın içinde Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte tabii ki Ethereum Bitcoin bazda bayağı düşmüş durumda. Ama dolar bazında 500 doları geçmesi de gayet güzel karın, güzel bir fiyatlanmanın oluştuğundan söz edebiliriz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki benim Alfa platformu kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece bilgilerimi paylaştığım ve bu bilgilerimi, bu deneyimlerimi paylaşıp daha sonra da hem kendim izlemek için hem de izleyenlere fikir sunabilmek için kurmuş olduğum bir video kanalıdır. Beğenip abone olmanız, beni desteklemeniz beni mutlu eder arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilgi paylaştıkça çoğalır ve yorumlarınızın hepsini teker teker okuyup dikkate alacağımı kesinlikle garanti ederim arkadaşlar. Şu anda Ethereum'dan bahsedelim. Ethereum'un göreceli güç endeksi RSI'dan bahsedelim. Ethereum'un oluşturmuş olduğu formasyondan bahsedelim. Ethereum'un gidebileceği direnç noktalarından bahsedelim. Ethereum'un tepki yiyebileceği yani tepki satışlarının gelebileceği, Ethereum'da tepki satışlarının gelebileceği direnç noktalarından bahsedelim. Arkadaşlar şu anda Ethereum güzel bir yükselişin içinde görmüş olduğunuz gibi Şubat ayından beri 15 Şubat 2020 ayından beri yükselen kanalın içinde ilerlemekte. Şu anda yükselen kanalın tepe noktası arkadaşlar tam olarak 594.60 dolara tekabül etmekte. 594.60 dolara kadar bir direnç noktasının olup olmadığından söz edelim arkadaşlar. Ara direnç noktaları görmüş olduğunuz gibi 530 dolar civarı. Bu 530 dolar civarında bir tepki satışının gelebileceğini ve bu tepki satış da ara direnç noktamız olan şu şekilde ara direnç noktasını arkadaşlar değişik bir renge boyayayım. Ara direnç noktasını şu şekilde arkadaşlar açık mavi rengiyle belirtmek isterim. Bu belirtmiş olduğumuz mavi ara direnç noktası arkadaşlar şu şekilde gelip gidebileceğinden bahsedebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar yükselişten sonra ani bir satışın şu yeşil destek noktası yani 500 dolar civarındaki destek noktasıyla birlikte yani o masadaki oyuncuların kar realizasyonu alarak 500 dolara bir tepki satışını yapıp tekrar destek noktasından malı toplamak için oluşturabilecekleri bir oyun planından söz etmek mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar 530 doları geçtiğimiz takdirde 594.60 dolara kadar güçlü bir direncin olmadığını ve bu dirençlerin de teker teker aşılabileceğinden söz etmek mümkündür. 594 doların aşılmasıyla birlikte mavi kanal yani yükselen şu şekilde bunu silersek arkadaşlar mavi kanalı temsil eden tepe noktası olan arkadaşlar 633 dolar yani 633
632 635 dolar arası bir yükselişe geçmesi söz konusu ve oradan birazcık bir %20'lik bir düşüşün olabileceğinden söz etmek mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar bu söylediklerimi yani uydurma değildir. Şu şekilde formasyonlardan bahsedelim. Fincan kulp formasyonu şu şekilde görmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu fincan kulbun tamamlanmasıyla birlikte yemiş olduğu ani bir satış noktasından, yemiş olduğu seviyelerden tekrar yükseliş seviyesine şu şekilde gelmiş bulunmakta. Şöyle yaklaştıracak olursak arkadaşlar, şurası fincan kulbun tamamlandığı nokta. Şuraya da bir tepki satışının yani kar satışının gelmesiyle birlikte tekrar bir oluşmuş olan şuradaki yeşil mumdan şöyle görebiliriz arkadaşlar. Şurada oluşturmuş olduğu yeşil mumdan tepki alışlarının gelmesiyle birlikte yükselişin daha da sertleşeceğinden bahsetmek mümkün olur arkadaşlar. Tabi formasyonların ne kadar doğru çalıştığını kestirmek güç olmamakla birlikte fiyata yansıması makuldür arkadaşlar, ama tabii ki dediğimiz gibi formasyonların çalışması için hacim olması gerekiyor ve hacim de giren para akışından bahsederek açıklanacak bir durum. Arkadaşlar şu şekilde formasyonda oluşan formasyonun fincan derinliğinden bahsetmiş olursak, fincan derinliği yaklaşık olarak şu şekildedir arkadaşlar. Şu çekmiş olduğumuz çizgiler bizi şu şekilde koyduğumuz zaman fincanın tamamlanmasından sonra gelen kar satışından sonra biraz karışık oldu arkadaşlar. Şu şekilde yakınlaştırırsam gelen kar satışlarından sonra 443 dolar civarına gelen kar satışlarından sonra oluşturmuş olduğu fincan kulbun fincan derinliğini şöyle bir şekilde çekersek bizi 630 dolar civarı, 635 dolar civarına götürecektir arkadaşlar. Ama tabii ki kar realizasyonu almak isteyenler için oluşmuş olan ara dirençlerimiz 530 dolar ve 594 dolar civarıdır arkadaşlar. Tabii bu satışların veya alışların ne kadar doğru olacağını tabii ki işlem hacmi ve giren para akışının büyüklüğü belirleyecektir.